Disneyland Paris'e daha önce gittiyseniz ya da gitmeyi planlıyorsanız muhtemelen Sleeping Beauty Castle'ın sadece bir fotoğraf noktası olduğunu düşünüyorsunuz. Peki ziyaretçilerin %90'ının fark etmeden yanından geçtiği şatonun zeminindeki o gizli ejderhayı biliyor musunuz? Bugün sadece şatonun değil, onu bir kapı gibi kullanarak açılan Fantasyland'in de tüm sihrini çözüyoruz. Sadece bir şato gezisi değil, bir masalın içine, derinlere, keşfedilmemiş detaylara iniyoruz. Eğer Disneyland Paris gezinizi unutulmaz kılmak istiyorsanız bu illüzyonları ve detayları kesinlikle kaçırmamalısınız. Gerçek Magic asla göründüğü yerde değil, keşfedilmeyi bekleyen o küçük, sessiz detaylarda gizlidir. Gelin, Uyuyan Güzel Şatosu'nun ihtişamlı kapısından Fantasyland dünyasına birlikte geçelim. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar. El Gran Explorer'a hoş geldiniz. Burası sadece bir tema parkı değil, Avrupa'nın tam merkezine yerleştirilmiş bir hayal fabrikası. Şatonun mimarisinden Fantasyland'in masalsı sokaklarına uzanan bu yolculukta sınırların kalktığı o büyüleyici boyuta ulaşıyoruz. Ve o boyutun merkezinde tüm heybetiyle yükselen o simge, Uyuyan Güzel Şatosu. Bu şato sadece bir mimari yapı ya da kartpostallık bir fotoğraf karesi değil. Burası gerçek dünyadan kopup Fantasyland'e açılan mistik bir geçiş noktası. Hatta dünyadaki diğer tüm Disney şatolarından farklı olarak neden bu kadar canlı bir pembe tonuna sahip olduğunu serimizin ilk videosunda detaylandırmıştık. Eğer o videoyu henüz izlemediyseniz, şatonun tasarımındaki bu özel tercih hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmek için videonun sonundaki bağlantıya mutlaka tıklayın. Bu yapı sadece dışarıdan hayranlıkla bakılacak bir kabuk değil. Burası içine girebileceğiniz, her köşesini keşfedebileceğiniz yaşayan bir müze. Daha da önemlisi üst katına çıkıp o zarif vitrayların arasından süzülen ışığı izleyebilir, aynı zamanda yerin altına inip o karanlık gizemi keşfedebilirsiniz. Ziyaretçilerin çoğu şatonun içinden hızla geçip doğrudan Fantasyland'e yönelir. Büyük bir hata. Çünkü şatonun karanlık zemininde çoğu kişinin fark etmeden yanından geçtiği bambaşka bir dünya saklıdır. Bir mağara ve o mağaranın derinliklerinde tüm ihtişamıyla bekleyen Disney parklarının gördüğü en büyük animatronik figürlerden biri. Maleficent, ejderha formunda, nefes alıyor, başını ağır hareketlerle çeviriyor ve sessizce o karanlık uykusundan uyanacağı anı bekliyor. Şatonun büyüsü sadece yeraltıyla sınırlı değil. Üst kata çıkınca vitraylar karşılıyor sizi. Sıradan değil, Sleeping Beauty efsanesini anlatan sanat eserleri. Vitrayların ustası Notre Dame Katedrali'nin vitraylarını restore eden Paul Chapman. Emekli olduğu halde ricaları kıramamış, gelip buradaki işi bizzat yapmış. Üst kattaki balkona çıkıp arkanıza baktığınızda Central Plaza'yı görürsünüz. Ama artık bakış açınız değişmiştir. Çünkü siz artık o geçişin bir parçasısınız. Tüm bu yapı tek bir amaç için tasarlandı. Gerçeklikten kopup Magic'in içine sızmanızı sağlamak. Şatodan dışarıya, yani Fantasyland dünyasına doğru adım attığınız an sadece manzara değil, sesler ve kokular da değişir. Main Street'teki o taze kurabiye ve vanilya kokusunun yerini tatlı bir pamuk şeker ve karamel kokusu alır. Müzik değişir. Ayak sesleriniz bile farklı duyulur. İşte o anda şatonun hemen yanı başında masalsı bir kapıdan La Chaumière de Setna, yani Yedi Cücelerin Kulübesi isimli mağazaya giriyoruz. Uyuyan Güzel Şatosu her ne kadar uyuyan güzele adanmış olsa da burası Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler dünyasına açılan gizli bir köşe. Oyuncaklar ve o masalsı kostümlerle dolu bu dükkan, ziyaretçileri şatonun o görkemli dünyasından Fantasyland'in samimi atmosferini hazırlayan gerçek bir geçiş noktası. Mağazadan çıkınca masalların gerçeğe döndüğü meydana adım atıyorsunuz. Karşınızda Avrupa'nın en zarif atlı karıncalarından biri yükseliyor. Le Carrousel de Lancelot. Ahşap işçiliği ve o nostaljik detaylarıyla sizi bir şövalye masalının içine çekiyor. Bir kâşif gözüyle bakınca rakamlar büyüleyici. Dışta 16, içeride 3 sıra daha. Toplamda 86 adet at ile o efsanevi yolculuk başlıyor. Atlı karıncadan birkaç adım ötede çoğu kişinin fark etmeden yanından geçtiği bir detay daha var. The Enchanted Tree.
Dalları elma, armut, üzüm salkımları ve portakallarla dolu devasa, yapay bir meyve ağacı. Bu ağaç tek bir filme ait değil. Imagineering ekibinin Fantasyland için yazdığı kendi masalı. Hikayesi basit ama sihirli. Asla solmayan, hiç bitmeyen bir hasat veren büyülü bir ağaç. Sonra kendimizi bir anda Mad Hatter's Teacups'ta bulduk. Dönen fincanlar. Alice Harikalar Diyarında'nın o çılgın çay partisinin tam ortasındasınız. Ortasındaki diski çevirdikçe fincan daha da hızlanıyor. Kahkahalar, müzik ve o baş döndüren eğlence. Mideniz sağlamsa diski asılın. Değilse bırakın Disney sizi döndürsün. Fincanlardan inince hemen yan tarafta açık hava tezgahları karşılıyor sizi. Ahşap kulübelerde elma şekerleri, crepes, pamuk şeker, küçük bir Avrupa köy pazarı. Elinizde elma şekerinizle etrafa bakarken anlıyorsunuz. Burası sadece bir tema parkı değil, gerçekten yaşayan bir masal köyü. O kadar koştuk, döndük, gezdik ki acıktık. Kendimizi Pizzeria Bella Notte'ye attık. Ve evet, siparişimizi verdik. Mickey Mouse şekilli pizza. Fantasyland'in tam ortasında bir masalın içinde pizza yemek. Daha iyisi olabilir mi? Karnımız doydu, enerji tavan. Yağmur çiseliyordu ama olsun. Alice's Curious labirente doğru yürüdük. Bir görevli, yağmur nedeniyle güvenlik için kapattık dedi. Giremedik. Yağmur var dediler. Haklılar. Islak çalılar, kaygan merdivenler, Alice bile orada düşer. Disneyland'in kuralı bu. Güneş açınca labirent yine bizi bekliyor olacak. Labirentten çıkınca rotayı Dumbo'du Flying Elephant'a çevirdik. Girişteki tabelada 15 dakika yazıyordu. Yağmura rağmen insanlar gülümsüyordu. Sıra bize geldiğinde asıl sürprizi gördük. Ortasındaki o devasa mekanizma. Bildiğin bir sirk müzik kutusu. Altın dişliler, pirinç kollar, taç gibi bir kubbe. Timothy Mouse'un Dumbo'yu uçurduğu o sihirli makinenin ta kendisi. Kırmızı kolların üstünde numaralar var. Sizin filiniz hangisi ise o numara. Yani Timothy sizi oradan kumanda ediyor. O devasa kulaklarıyla havalanıp bütün parkı yukarıdan izlediğiniz o anlar. Gerçekten büyüleyici. Kendi aracınızı kontrol edip yükselip alçalırken gökyüzünde bir filin üzerinde dans ediyormuşsunuz gibi hissetmemek imkansız. Rüzgar ve yağmur damlaları yüzünüze değerken aşağıda minik oyuncaklar gibi görünen o kalabalığı izlemek bu gezinin en unutulmaz karelerinden biri. Peter Pan's Flight'a yürüdük. Londra'nın üstünde uçma hayali. Ama girişteki tabela 40 dakika. Yağmur çiseliyor, kalabalık kapıda. O an anlıyorsunuz. İşte Disney Premier Access'in önemini burada kavruyorsunuz. Bazen sihir beklemekte gelmiyor. Zamanınızı satın alıyorsunuz. Biz vazgeçtik. Çünkü Fantasyland'de bekleyecek vakit yok. Yaşayacak çok masal var. Peter Pan bir dahaki sefere. Söz, o yıldız tozuna biz de dokunacağız. Bir daha oraya gittiğinizde sadece fotoğraf çekmekle yetinmeyin. Karanlıkta ejderhayı selamlayın. Fincanda kahkaha atın. Yağmur yağıyorsa şemsiyenizi açın ve o anın tadını çıkarın. Sırada 15 dakika yazıyorsa şanslısınız. 40 dakika yazıyorsa plan yapın. Çünkü gerçek Magic asla göründüğü yerde değil. Keşfedilmeyi bekleyen o küçük, sessiz detaylarda gizlidir. Ama Fantasyland burada bitmiyor. Hikaye sadece şekil değiştiriyor. Şatonun masallarından, korsanların ve kaşiflerin dünyasına geçiyoruz. Ve asıl macera şimdi başlıyor. Adventureland'de görüşmek üzere. Bu serinin devamını kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz bir kalp bırakırsanız bu maceraları beraber keşfetmeye devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. El Gran Explorer'dan sevgiler.